Hiç düşündünüz mü? Kalbinizin son atışı gerçekleştiğinde, beyniniz son kez kapandığında ve vücudunuz soğumaya başladığında ruhunuza ne oluyor? Milyarlarca insan bu soruyu binlerce yıldır kendi inançları ve kültürleri içinde cevaplamaya çalışıyor. Ve bu cevaplar bazen hayal edebileceğinizden çok daha tuhaf, korkutucu veya huzur verici olabiliyor. Bugün ölümün perdesini aralayıp farklı medeniyetlerin ve inançların ahiret yolculuğuna nasıl baktığına derinlemesine dalacağız. Bazıları için bu yolculuk hiçlik anlamına gelirken bazıları için sonsuz bir cennet veya cehennem. Ama merak etmeyin, liste ilerledikçe inançlar giderek daha da ilginç ve şaşırtıcı bir hal alacak. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Belki de yepyeni bir bakış açısı kazanacaksınız. 5. Yehova'nın şahitleri. İsterseniz ilk durağımızla başlayalım. Bu inanç sisteminde ölüm tam anlamıyla sonu ifade ediyor. Ruhunuz tıpkı bir telefon bataryası gibi enerjisi bittiğinde aniden puf diye yok oluyor. Ne cennet yükseliyor ne de cehennemin ateşine düşüyor. Sadece duruyor. Onlara göre ölümsüz ruh kavramı antik Yunan felsefesinden geliyor ve İncil'in orijinal öğretilerinde yok. Cehennem mi? O da öyle bildiğiniz alevli, azap dolu bir yer değil. Cehennem sadece hiçlik. Tıpkı derin bir uyku gibi. Rüya yok, bilinç yok, hiçbir şey yok. İyi ya da kötü. Herkes için evrensel bir mezarlık anlamına gelen Sheol ya da Hades'e düşüyorsunuz. Peki bu durumda hiç mi umut yok? Elbette var. Doğrular için bir diriliş ihtimali her zaman mevcut. Ölüm daha sonra yeniden yüklenmek üzere doğaüstü bir USB sürücüsüne kaydedilmek gibi. Yani doğru bir yaşam süren şanslı olanlar sonsuza dek yaşamak üzere diriltilecekler. İki aşamalı bir diriliş bu. İlk olarak İsa'nın yanında hüküm sürmek üzere seçilmiş 144 bin kişilik bir grup olan meshedilmişler diriltilir. Yehova'nın şahitleri bu dirilişin 1914'te zaten başladığına inanıyorlar. İkinci aşamada ise inançsızlar ve tövbe etmeyenler dışında kalan herkes hastalık ve acının olmadığı cennet bir benzeri dünyada diriltilir. Ne de olsa bu dünyada çok fazla haksızlık yaşanıyor. Sizce de ilahi adalet için bir ceza ve ödül sistemi olması gerekmez miydi? 4. İslam. Şimdi bambaşka bir ahiret inancına geçelim. İslam. Bu inançta ölüm bir son değil, tam teşekküllü bir sürecin başlangıcıdır. Vakit geldiğinde Allah tarafından gönderilen ölüm meleği Azrail ile tanışırsınız. Bir sonraki an ruhunuz yola çıkmıştır. Cenaze namazı kılınır ve sonra sizi 6 karış toprağın altına indirirler. Yalnız sadece siz ve yolda olan iki büyük korkutucu melek vardır. Münker ve Nekir adlı bu melekler size 3 kritik soruyu sorarlar. Rabbin kim? Peygamberin kim? Ve dinin ne? Eğer cevaplarınız net ve kendinizden eminseniz kıyamet gününe kadar mezarınız huzur dolu bir dinlenme yerine dönüşür. Ama eğer testi geçemezseniz mezarınız bir anda ortaçağ işkence zindanını andırabilir. Bu aşamadan sonra Berzah adı verilen bir nevi Araf dünyasına gidersiniz. Bu dünya kıyamet gününü beklediğiniz yerdir ve buradaki deneyiminiz hayatınız boyunca ne kadar doğru yaşadığınıza bağlıdır. Kıyamet günü nihayet geldiğinde tüm insanlık diriltilir ve yaptıklarının yazılı olduğu bir kitaba göre yargılanırlar. Hatta kardeşinizin patates kızartmasını çaldığınız o bir sefer bile oradadır. Sonra cehennemin üzerine gerilmiş bir ip Sırat Köprüsü'nden geçmeniz gerekir. Doğrular zahmetsizce karşıya süzülürken yaramazlar listesindeyseniz yer çekimi sizin dostunuz olmaz ve doğruca cehennemin yanan ateşlerine düşersiniz. Cehennem sonsuz pişmanlık, kavurucu sıcaklık ve kaynar suyla dolu kaçışı olmayan bir kabustur. Ancak köprüyü geçerseniz sonsuz cennete gidersiniz. Cennet serin gölgeler, akan nehirler ve sonsuz huzurla dolu bir yerdir. 3. Antik Yunan ve Katolik inancı. Her medeniyet ahireti cennet ve cehennem ikilisine ayırmadı. Eski Yunan'a bir göz atalım. Yunanlılar hayat sonrası için pek de mutlu bir yer hayal etmemişlerdi. Yeraltı dünyası sadece ölülerin yaşadığı güneşsiz sonsuz bir alandı. Hatta bu o kadar kötü bir yerdi ki Yunan mitolojisinin en büyük savaşçılarından biri olan Aşil bile yaşayanlar arasında mütevazı bir köle olmayı, yeraltı dünyasının kralı olmaya tercih edeceğini söylemişti. Peki ya Katolikler? Onlar için ölümden hemen sonra cehenneme veya cennete gitmezsiniz. Bir Araf vardır. Araf günahlarınızdan arınmak için ruhunuzun beklediği bir arınma yeridir. Buradan sonra cennete gidersiniz. Bu geçici bir duraktır ve burada geçirdiğiniz süre günahlarınızın ağırlığına göre değişir. 2. Hinduizm ve eski Türkler. Şimdi tamamen farklı bir yaklaşıma, yeniden doğuş fikrine bakalım. Hinduizm'de bu dünyaya son vedanızı ettikten sonra ruhunuz bir sonraki varoluş turuna hazırlanır. Bu bir performans değerlendirmesi gibidir. Ama patron
da çalışan da sizsiniz. Hayatınız boyunca topladığınız karmaya bağlı olarak ya insan olarak ya da tanrıların yanında bulunursunuz. Ancak kötü karma biriktirirseniz aç bir hayalet veya daha da kötüsü cehennem aleminde son bulabilirsiniz. Bu döngüden kurtulmak için tek bir yol vardır. Moksha. Moksha aydınlanmaya ulaştığınızda ruhsal varoluşun en yüksek formudur. Artık doğum yok, ölüm yok, drama yok. Sadece kozmik bir emeklilik. Peki ya eski Türkler? Onların inancında da reenkarnasyon vardı. Ölen kişinin ruhunun kuş veya böcek suretinde yeniden dünyaya geldiğine inanılıyordu. Hatta ölmek yerine uçtu denilirdi. O zamanlar mezarlara balbal denilen insan şeklinde mezar taşları dikilir, öldürdükleri düşmanların sayısı kadar balbal dikilirse cennette onlara hizmet edecekleri düşünülürdü. Bu ruhların ölümsüzlüğü inancının ne kadar eskilere dayandığının bir göstergesi, değil mi? 1. Modern bilim ve ölüme yakın deneyimler. Tüm bu inançların yanı sıra ölümün eşiğinden dönen insanların hikayeleri de var. Modern bilim bu yakın ölüm deneyimlerini inceliyor. İnsanlar tünelden geçme, bedenlerinin dışına çıkma ve ışıkla karşılaşma gibi benzer şeyler anlatıyorlar. Bu deneyimler beynin ölüm anında salgıladığı bazı kimyasallarla açıklanıyor olabilir. Beyin son anlarında belki de bizim için bir tür nörokimyasal portal açıyor ve bu vizyonları yaratıyor. Peki bu vizyonlar sadece ölmekte olan bir beynin son çabaları mı, yoksa ruhun başka bir boyuta geçiş anı mı? Elbette hiçbir şeyin olmadığı inancı da var. Reddit'te bir kullanıcı ölümün doğmaktan önceki halimizle aynı olduğunu söylüyor. Hiçbir farkındalık yok, hiçbir şey yok. Bu en nihai huzur ve dinginlik olabilir mi? Tüm acıların, korkuların ve kafa karışıklıklarının son bulduğu bir durum. Tüm bu inançlar, mitolojiler ve bilimsel teoriler bize bir şeyi gösteriyor. İnsanlık varoluşunun sonuyla her zaman yüzleşmek zorunda kaldı ve bu yüzleşme her kültürü ve medeniyeti derinden şekillendirdi. Kim bilir, belki de ölümden sonra hiçbir şey olmuyordur ve hayatımızın anlamı bu dünyadayken yaptığımız iyiliklerdir ve bıraktığımız izlerdir. Ya da ruhumuz sonsuz bir diriliş için bizi bekliyordur. Belki de bir gün ruhumuz gerçekten de bir süpernova olarak kozmosu aydınlatır. Siz ne düşünüyorsunuz? Tüm bu inanışlar arasında size en mantıklı geleni veya en çok merak uyandıranı hangisi oldu? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Ve tabii ki daha fazla içerik için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.